Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ürogenital sistem ve cinsiyet hormonları grubundan bir ilaç olan Xtenda, 30 ve 60 mg'lık 3 ve 6 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Xtenda'nın etken maddesi dapoxetindir. Xtenda nedir, ne için kullanılır? Xtenda film tablet, 18 ila 64 yaşlar arasındaki yetişkin erkeklerde eşleriyle cinsel ilişkisini etkileyecek şekilde sık görülen erken boşalma durumunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Xtenda nasıl etki gösterir? İlacın etken maddesi olan dapoxetin, erken boşalma tedavisinde kullanılan bir seçici serotonin geri alım inhibitörü ilacıdır. Beyindeki serotonin adı verilen bir kimyasal maddeyi arttırarak etki gösterir. Serotonin, beyinde sinir hücreleri arasında iletimi sağlar ve cinsel uyarılma sırasında salınır. Dapoxetin etken maddesi, beyindeki serotonin geri alımını engelleyerek serotonin seviyelerini arttırır. Bu nedenle serotonin daha uzun süre beyinde kalır ve cinsel uyarılma sırasında daha uzun süre etkisini sürdürür. Bu da erken boşalmayı önlemeye yardımcı olur ve cinsel ilişki süresini uzatır. Xtenda film tablet nasıl kullanılır? Xtenda'nın dozajı, kişinin yaşına, sağlık durumuna ve erken boşalma semptomlarının şiddetine göre değişebilir. Genellikle Xtenda günde bir kez alınır ve ortalama dozaj 30 mg ile 60 mg arasındadır. Doktorunuz size hangi dozajın uygun olduğuna karar verecektir. İlk kez dapoxetin kullanacak kişiler genellikle 30 mg dozajıyla başlarlar ve gerektiğinde doktorları tarafından dozaj arttırılabilir. En yüksek dozaj genellikle 60 mg'dır. Dapoxetin yemeklerle birlikte ve yemekten sonra alınabilir. Ancak yüksek yağlı yiyeceklerle birlikte alındığında ilacın emilimi gecikebilir. Xtenda birkaç hafta boyunca düzenli olarak kullanılmalıdır ve ilacın etkisini ölçmek için birkaç dozaj ayarlaması gerekebilir. Xtenda'nın dozajını değiştirmek veya kesmek için doktorunuza danışmanız önemlidir. Greyfurt suyu bu ilacın vücudunuzdaki seviyesini arttırabileceğinden bu ilacı almadan önce 24 saat içinde greyfurt suyu içmeyiniz. Xtenda film tablet 65 yaşından büyüklerde ve 18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır. Dapoxetin kullanırken alkol tüketmek önerilmez. Alkol, dapoxetin gibi sinir sistemini etkileyen bir ilaçla etkileşime girebilir ve yan etkilerinin artmasına neden olabilir. Dapoxetin kullanımı sırasında alkol tüketmek, baş dönmesi, sersemlik, hafıza kaybı, uykulu hissetme, düşük tansiyon, yavaş refleksler ve koordinasyon kaybı gibi yan etkilere neden olabilir. Ayrıca alkolün dapoxetin etkisini azaltabileceği ve erken boşalma semptomlarının daha kötü hale gelebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle dapoxetin kullanırken alkol tüketmekten kaçınmak en iyisidir. Xtenda'nın etken maddesi olan dapoxetin, sertleşme sorunlarını veya cinsel isteksizliği tedavi etmez. Dapoxetin sadece erken boşalma sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. Sertleşme sorunları, penisin sertleşmesi ve cinsel aktivite için yeterince sert kalması sorunudur. Cinsel isteksizlik ise cinsel isteğin azalması veya hiç olmamasıdır. Bu sorunlar için farklı tedaviler mevcuttur ve doktorunuz size uygun tedaviyi belirleyebilir. Dapoxetin ihtiyaç duyulduğu zaman alınmaz. Dapoxetin erken boşalma sorununu tedavi etmek için düzenli olarak kullanılır. Genellikle dapoxetin günde bir kez alınır ve cinsel aktiviteden 1 ila 3 saat önce alınması önerilir. Dapoxetinin etkisini göstermesi için ilacın düzenli olarak birkaç hafta boyunca alınması gerekebilir. Xtenda'yı kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesi olan dapoxetine ya da ilacın bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Kalp yetmezliği gibi ya da kalbinizin ritmiyle ilgili kalp sorunlarınız varsa, geçmişte bayılmalarınız olmuşsa, mani olarak adlandırılan bir hastalığınız varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Dapoxetin hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Dapoxetinin fareler üzerinde yapılan araştırmalarda fetal gelişim üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle hamilelik döneminde dapoxetin kullanımı önerilmez. Emzirme döneminde de dapoxetin süt yoluyla geçebilir ve bebekte olumsuz etkilere neden olabilir. Dapoxetin etken maddesi bazı ilaçlarla etkileşime girebilir ve bu nedenle diğer ilaçlarla birlikte kullanmadan önce doktorunuzla konuşmanız önemlidir.
Özellikle MAO inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar, anksiyete ilaçları, depresyon ve ağrı tedavisi için kullanılan ilaçlardan alıyorsanız, bu ilaçlar Dapoxetin'in yan etkilerini arttırabilir veya ciddi yan etkilere neden olabilir. Xtenda kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. İlacın kullanımıyla çok yaygın olarak baş dönmesi, baş ağrısı ve kendinizi hasta hissetme gibi belirtiler görülebilir. Yaygın olarak kendini gergin hissetme, huzursuzluk, sinirlilik ya da yerinde duramama, uyuşukluk ya da karıncalanma, erkeklik organının sertleşmesinde ya da sertliğin korunmasında bozukluk, terlemede artış, yüz kızarması, ishal, kabızlık veya gaz, mide ağrısı, şişkinlik, burunda tıkanıklık, tansiyonda yükselme, dikkat toplamada güçlük, hazımsızlık ve ağız kuruluğu gibi yan etkiler görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.